Bugün Netflix Gözlerin Ardında dizisinden Adele'in analizini yapacağım. Adele kocası David'e takıntılı. Onun için her türlü psikopatlığı ve manipülasyonu yapabilecek bir karakter. Kullandığı ilk teknik beden diliyle manipülasyon. Adele ilk olarak kocasıyla yakınlık kuran Louise'e yanaşıyor. Amacı onu kontrol altında tutmak. Buradaki omza dokunuş isteklerinde kararlı olduğunu ve baskın tarafın kendisi olduğu sinyalini veriyor. Burada da birlikte güçlüyüz, her zaman yanındayım sinyalini veren güçlü el kavrama hareketini yapıyor. Yine burada daha kırılgan ve narin görünmesini sağlayan yardım eline açığım tutuşunu sergiliyor. Adele hemen hemen her sahnede vücut diliyle manipülasyon uyguluyor. Böylelikle istediklerini elde etmekte zorluk yaşamıyor. Beden dili iletişimde %65'lik bir kısmı kapsar. Bu da vücut dilinin ikili ilişkilerde ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Elbette ki kaba bir ağız ve dikkatsiz kullanılan kelimeler sıfır çarpanı etkisi yapmaktadır. Adele'in kullandığı ikinci teknik lucid rüya ve astral seyahat. Adele, lucid rüya görebilmek için parmak sayma ve kendini çimdikleme tekniklerini uyguluyor. Böylelikle eğer parmak sayısı normalden fazla ya da azsa rüyada olduğunun bilincine varıyor. Rüyada gördüğü ilk kapı hayallerindeki mutlu ve huzurlu olduğu yaşama geçmesini sağlıyor. İleri bir ustalık seviyesinde ise ikinci kapı var. Bu da bilinç halinin vücudundan çıkmasına ve astral seyahat yapmasına olanak tanıyor. Adele, astral seyahat yeteneğini kocasını sürekli kontrol edebilmek ve rakiplerinin hamlelerini tespit edebilmek için kullanıyor. Buna göre kontra planlar kurup hamlelerini yapıyor. Lucid Dream, rüyanı kontrol edebilmek anlamına gelir. Kişi gündelik hayatta yapamayacağı eylemleri lucid rüya sayesinde yapabilir. Ben de senin isteğine göre bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bir içerik oluşturabilirim. Bunu yorumlarda belirtebilirsin. Adele'in kullandığı üçüncü teknik mezar çalısı yöntemi. Mezar çiçekleri etrafındaki yabani otlardan beslenirler. Yabani otları söküp tekrar dikince bu kez otlar mezar çiçeğinden beslenmeye başlarlar ve ardından çiçeği çürütürler. Adele kocasına karşı bu tekniği uyguluyor. Onun çevresindeki kişilerin ona cephe almasını sağlıyor. Bunu çeşitli yalan ve manipülasyon metotlarıyla yapıyor. Kocasına bir nevi yalnızlaştırma politikası uyguluyor. Adele bilerek dışarıda bir gruptan dayak yiyor ve gözü morarıyor. Bu morluğu dışarıya karşı kocamdan şiddet görüyorum izlenim oluşturmak için kullanıyor. Gözyaşları ve mağduriyet rolleriyle bunu destekliyor. Adele'in kullandığı dördüncü teknik sahte gülümseme. Gülümseme dünyadaki en güçlü silahlardan biridir. Kişiler arası duyguların bulaşıcılığını temel alır. Biri esnediğinde bizim de esnediğimiz gibi gülümseyen birine karşı da sıcak duygular besleriz. Adele de bunu stratejik olarak kullanıyor. Fırsat bulduğu her an yüzüne yapay bir gülüş oturtuyor. Bunu da el ve vücut hareketleriyle destekliyor. Böylelikle karşı tarafın bilinçaltındaki sıcak ve samimi genetik kodlarına dokunur. Ayrıca bu ona bir kamuflaj sağlar. Duygularını gizlemek için maske görevi görür. Adele'in kullandığı 5. ve son teknik analiz ve yakın takip. Dostumu kendime yakın tutarım. Düşmanımı ise daha yakın. Louise, David'le yakınlaşmaya başladığında Adele'in radarına giriyor. Bu saatten sonra Adele her fırsatta Louise'i kahve içmeye, fitness salonuna, yürüyüşe ve bilumum aktivitelere davet ediyor. Her fırsatta onunla vakit geçiriyor. Böylelikle onun zaaflarını ve zayıf noktalarını analiz etme fırsatına sahip oluyor. Ona hangi yanından saldırabileceğinin bilgilerini ediniyor. İlmek ilmek plan kuruyor ve sonunda da onu aradan çıkarmayı başarıyor. Adele düşmanını yakınında tutuyor. Böylelikle onunla ilgili ince ayrıntıları yakalayabiliyor. Adele'in bu kadar teknik uygulamasına rağmen zeki bir karakter olduğunu söylemek doğru olmaz. Soğukkanlılığını hemen yitirebilmesi, duygu kontrolündeki zayıflığı, plana uymayan bir durum karşısında hüsrana uğraması gibi birçok zayıflığa sahip. En büyük avantajı zeki bir rakibinin bulunmaması ve düşmanlarının sıradan kişiler olması. Standardın bir tık üstünde zekaya veya tecrübeye sahip bir düşman karşısında hüsrana uğraması yüksek ihtimal. Bu videoda Gözlerin Ardında dizisinden Adele'in analizini yaptım. Onun dizide kullandığı 5 tekniğe değindim. Analizinin yapılmasını istediğin karakterleri yorumlara yazmayı unutma. Ayrıca bu video linkini arkadaşlarınla paylaşarak böyle videoların devamının gelmesini sağlayabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.